Bugüne kadar bize anlatılan hikayeyi iyi kötü kafamızda bir yere oturtmuştuk. İnsanlığın ilk temsilcilerinden biri, hatta belki de başlangıç noktası. Kuzey Kenya'da 2 milyon yıl önce, hatta daha da öncesinde yaşamış bir insan atası vardı. Homo habilis. Ama ya bu hikaye daha en başından yanlışsa? Kenya'da bulunan yeni ve son derece önemli bir fosil bu soruyu yeniden gündeme taşıdı. Üstelik bu sıradan bir keşif değil. Şimdiye kadar bulunan en eksiksiz Homo habilis iskeleti. Ve işin ilginç tarafı şu. Bu iskelet Homo habilis'i insan yapan özellikleri güçlendirmek yerine tam tersine onu insandan uzaklaştırıyor olabilir. 1964 yılında ünlü paleontolog Louis Leakey, Tanzanya'da bulunan yaklaşık 2 milyon yıllık bir çene kemiğine yeni bir isim vermişti. Homo habilis, yani becerikli insan. Bu isim rastgele seçilmemişti. Çünkü aynı bölgede insanlık tarihinin bilinen en eski taş aletleri, Oldovan aletleri bulunmuştu. Ve bilim dünyası o dönemde şöyle düşünüyordu: bir canlı alet yapabiliyorsa insandır. Leakey de tam olarak bunu yaptı. Bu fosili aletlerle ilişkilendirdi ve doğrudan Homo cinsine yerleştirip insan olarak sınıflandırdı. Ama bugün birçok bilim insanına göre bu karar biraz erken verilmiş olabilir. Hatta 2011 yılında Kenya'daki Lomekfi 3 bölgesinde bulunan ve 3,3 milyon yıl öncesine tarihlendirilen taş aletler bu hikayeyi daha da karmaşık hale getirdi. Bu tarih Oldovan'dan 700 bin yıl öncesine denk düşüyor. Yani alet yapmak düşündüğümüz kadar insana özgü olmayabilir. Amerikalı paleontolog Ian Tattersall gibi araştırmacılar son derece net konuşuyorlar. Homo habilis belki de Homo cinsine ait bile değil. Çünkü Homo cinsinin referans noktası biziz. Homo sapiens. Ve bu türün bu gruba dahil olması için en azından bazı temel ortak özelliklerimiz olması gerekiyor. Ancak habilis fosilleri bu açıdan oldukça problemli. Yeni bulunan iskelet bu tartışmayı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Yaklaşık 2 milyon yıl öncesine tarihlenen bu fosil ilk kez Homo habilis'in vücut yapısını detaylı şekilde görmemizi sağlıyor. Ve ortaya çıkan tablo şöyle: uzun ve güçlü kollar, görece küçük ve hafif bir beden ve bazı yönleriyle insandan çok daha ilkel bir yapı. Hatta bazı özellikleriyle daha çok hominin olarak değerlendirilen ve bilinen en eski insansı olan Australopithecus grubuna yakın. Şimdi karşımızda tuhaf bir çelişki var. Bir tür alet yapıyor ama vücudu tam anlamıyla insan değil. Homo habilis gerçekten insan mıydı? Yoksa insana giden yolda bir deneme miydi? Yani bir ara form muydu? Üstelik sorun sadece bu da değil. O dönemde Homo habilis Afrika'da yalnız da değildi. Homo rudolfensis, Homo erectus ve daha ilkel türlerle aynı anda yaşıyordu. Yani evrim sanıldığı gibi tek bir yol üzerinden ilerlemiyordu. Birden fazla yolun aynı anda denendiği karmaşık bir süreçti. Ve belki de en önemli ihtimal şu: bugüne dek insanlığın başlangıcı dediğimiz tür aslında insan bile olmayabilir. İşte bu videoda şu soruların peşine düşeceğiz. Homo habilis insan mıydı, yoksa yanlış sınıflandırılmış bir tür mü? Ve bu yeni keşif insanlık tarihini yeniden yazabilecek mi? Şimdiye kadar Homo habilis ile ilgili en büyük sorun şuydu: elimizde hep parçalar vardı. Bir çene kemiği, birkaç diş, dağınık kemikler. Ama hiçbir zaman tam bir vücut yoktu. İşte bu yüzden 2014'te Kenya'daki Ileret bölgesinde Kobifora formasyonunda bulunan yeni iskelet sıradan bir keşif değil. New York'taki Stony Brook Üniversitesi'nden Frederick Grein ve Barcelona'daki Katalan Paleoantropoloji Enstitüsü'nden Ashley Hammond liderliğindeki ekip bu bulguları 13 Ocak'ta The Anatomical Record dergisinde yayınladı. Ve bu keşif Homo habilis'i ilk kez gerçek bir beden olarak görmemizi sağladı. KNM-ER 64061 olarak adlandırılan bu iskelet yaklaşık 2,02 ile 2,06 milyon öncesine tarihleniyor. Mandibula kemiği, yani alt çenesi ve tam diş seti bu bireyin açıkça Homo habilis olduğunu gösteriyor. Üstelik araştırmacılara göre bu şimdiye kadar bulunan en eksiksiz Homo habilis iskeleti ve aynı zamanda en eski örneklerden biri.
En eskisi ise Etopya'da bulunmuş olup yaklaşık 2,33 milyon yıl öncesine tarihlenmekte. Ama asıl önemli olan ne olduğu değil, ne anlattığı. Yaklaşık 2 milyon yıllık bu iskelet kol kemiklerinden omurgaya, pelvis parçalarına kadar birçok kritik detayı ortaya koyuyor. Ve bu detaylar bize şunu söylüyor. Homo habilis sandığımızdan çok daha farklı olabilir. En önemli bulgu ne? Kolları. Bu bireyin kolları alışılmadık derecede uzun ve güçlü. Öyle ki bu özellikler onu bizden çok Australopithecus afarensis yani ünlü Lucy ile aynı gruba yaklaştırıyor. Burada durup düşünmemiz gerekiyor. Lucy açıkça homo yani insan değil. Daha ilkel, daha maymunsu. O bir hominin. Ama şimdi elimizdeki bu yeni Homo habilis iskeleti vücut oranları açısından Lucy'ye şaşırtıcı derecede benziyor. Üstelik mesele sadece kollar da değil. Daha küçük ve hafif bir bedeni var. Daha ilkel uzuv oranları var ve modern insanlara kıyasla oldukça farklı bir iskelet yapısı var. 1,60 boyunda ama sadece 30-33 kilo. Ya öyle tahmin ediliyor. Yani bildiğimiz insan formundan biraz uzak. Bu onun ağaçlarda yaşadığı anlamına gelmiyor. Ama başka bir şey açıkça gösteriyor. Homo habilis yere tamamen uyum sağlamış bir tür değil. Yani hala eski, daha ilkel bir yaşam tarzının izlerini taşıyor. Ve ilginç olan şey şu. Yürüyüşüne baktığımızda daha gelişmiş türlere, örneğin Homo erectus'a benziyor. Ama üst vücudu bambaşka şeyler söylüyor. Yani tek bir iskelette iki farklı dünya var. Alt vücut insana daha yakın. Üst vücut daha eski, daha ilkel. İşte tartışma da zaten burada başlıyor. Eğer Homo habilis'in vücudu bu kadar Lucy'ye benziyorsa onu Homo cinsine koymak ne kadar doğru? İnsan evrimi gerçekten bugüne dek düşündüğümüz gibi mi, yoksa biz dağınık parçaları birleştirirken yanlış bir resim mi oluşturduk? Homo habilis neden becerikli insan olarak adlandırıldı? Ve bu adlandırma bizi daha en başında yanlış bir yola mı sürükledi? Homo habilis, insan evriminde en çok adı geçen türlerden biri. Ama işin ilginç tarafı şu, bu kadar ünlü olmasına rağmen aslında en az anlaşılan türlerden biri. Yani ortada bir paradoks var. Herkes onu biliyor ama onun tam olarak ne olduğunu kimse bilmiyor. Hikaye biraz önce söylediğim gibi 1964 yılında başlıyor. Louis Leakey, Philip Tobias ve John Napier. Tanzanya'daki Olduvai Vadisi'nde bulunan parçalı fosillere yeni bir isim veriyor. Homo habilis. Ama bu isim fikri onlara ait değil. Meslektaşları Raymond Dart tarafından öneriliyor. Latince habilis şu anlama geliyor. Becerikli, yetenekli, mahir. Peki neden böyle bir isim seçildi? Çünkü bu fosiller çok kritik bir şeyle birlikte bulunuyor. Taş aletlerle. Olduvai Vadisi'nde ortaya çıkarılan bu basit ama etkili aletler, yani Oldovan teknolojisi, insanlık tarihinin en eski aletleri olarak kabul ediliyordu. O dönemde bilim dünyası şöyle düşünüyordu. Demin söylemiştim. Alet yapabilmek insan olmak demektir. Diğer hayvanlar, örneğin şempanzeler ve bonobolar, onlar da alet kullanabiliyor. Ama üretemiyorlar aleti. İnsanlar sadece aleti kullanmıyor. Aynı zamanda aletleri üretebilme yeteneğimiz bilim insanlarına göre ilerlememizi sağlayan, yani teknoloji ve uygarlık alanında ilerlememizi sağlayan, hatta evrim yolunda en önemli faktördü. İşte kritik nokta burası. Leakey ve ekibi bu fosilleri aletlerle ilişkilendiriyor ve şu sonuca varıyor. Eğer bu canlı alet yapabiliyorsa Homo cinsine ait olmalı. İşte böylece Homo habilis yani becerikli insan doğuyor. Bu fikri destekleyen bazı anatomik ipuçları da vardı. Nesneleri hassas şekilde kavrayabilen el kemikleri. Biraz daha büyük beyin hacmi ve daha küçük dişler. Yani habilis önceki türlere göre daha becerikli görülüyordu gerçekten. Ama sorun şu, başlangıçta bulunan fosiller oldukça parçalıydı. Bir çene kemiği, birkaç diş, kafatası parçaları, hepsi bu. Ve zamanla yeni fosiller geldikçe işler daha netleşmedi. Tam tersine daha da karıştı. Bugün birçok araştırmacı şu görüşte. Homo habilis net bir tür olmaktan çok bir tür toplama kategoriye dönüşmüş olabilir. Ian Tattersall bu durumu şu sözlerle açık açık ifade ediyor. Ne olduğunu tam anlayamadığımız fosilleri yıllarca Homo habilis diye etiketledik. Yani belki de becerikli insan dediğimiz şey tek bir tür bile değil. Belki de farklı türlerin aynı isim altında toplanmış hali. Ve şimdi yeni bulunan o eksiksiz iskelet tam da bu yüzden bu kadar önemli. Homo habilis'i anlamanın en iyi yolu onun nasıl yaşadığına bakmak.
Çünkü evrimde bir kural var. Vücut yaşam tarzının izini taşır. Ve Homo habilis'in vücudu bize pek çok şey söylüyor. Bu canlı ne tam anlamıyla insandı ne tamamen maymun. İkisi arasında garip bir yerdi. Örneğin kolları uzun, güçlü ve kalın kemikli. Hatta bazı yönleriyle demin söylediğim gibi Australopithecus türlerine oldukça benziyor. Peki bu özellikler ne anlama geliyor? Tırmanma becerisi. Yani Homo habilis büyük ihtimalle hala ağaçlarla bağını tamamen koparmamıştı. Ama işin ilginç tarafı şu. Alt vücuda baktığımızda farklı bir tablo görüyoruz. Kalça ve bacak yapısı onu daha gelişmiş türleri, örneğin Homo erectus biraz daha yaklaştırıyor. Yani yerde iki ayak üzerine yürüyebiliyordu. Ortaya çıkan tablo biraz garip. Yukarıdan bakınca geçmiş, aşağıdan bakınca gelecek. Homo habilis adeta iki farklı evrimsel dönemin birleştiği bir canlı gibi. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Eller de en az vücut yapısı kadar kritik. Homo habilis'in parmakları uzun ve kıvrıktı. Bu özellik genellikle şempanzelerde gördüğümüz gibi ağaçlara tırmanmayla ilişkilendiriliyor. Ama burada önemli bir detayı da gözden kaçırmak gerekiyor. Bu özellik her zaman aktif olarak kullanılmak zorunda değil. Bazen sadece evrimsel geçmişten de miras kalır. Ya da birden fazla işe aynı anda hizmet edebilir. Yani bu kıvrık parmaklar mutlaka sürekli ağaçta yaşadığı anlamına gelmeyebilir. Ama geçmişte böyle bir yeteneğinin var olduğunu gösterir ve körelmemiştir bu yetenek. İlginç olan şey şu. Homo habilis'in el kemikleri aynı zamanda oldukça hassas kavrama yeteneğine de sahipti. Yani sadece tutmak değil, ince ve kontrollü hareketler de yapabiliyordu. Ve bu bizi doğrudan kritik bir noktaya götürüyor. Aletler. Oldovan adı verilen basit taş aletler. Keskin yongalar, kaba yontma taşlar. Bugün bize ilkel gibi görünebilir ama o dönemde bu aletler hayatta kalmak ile yok olmak arasındaki farkı yaratıyordu. Peki bu aletler ne işe yarıyordu? En önemli kullanım alanı neydi biliyor musunuz? Et. Et işleme. Ama burada önemli bir detayı da kaçırmayalım. Homo habilis büyük ihtimalle bir avcı değildi. En azından büyük hayvanlar için. Bunu nereden biliyoruz? Fosil kemikler üzerindeki izlerden. Aynı kemikte, hayvan kemiğinde hem yırtıcı hayvanın diş izleri var hem de taş alet keski izleri var. Yani senaryoya göre büyük ihtimalle şöyle. Önce yırtıcı hayvanlar bir avı avlıyorlar. Sonra Homo habilis geliyor. Aletleriyle, taş olduğu aletleriyle kalan kemiklerde kalan eti sıyırıyor. Yani Homo habilis avcıdan çok fırsatçıydı, bir leşçiydi. Belki küçük avları, örneğin antilopları avlamış olabilir ama kesinlikle leşçil bir beslenme biçimine sahip olduğundan eminiz. Ama çok da çaresiz değildi. Elindeki teknolojiyle doğadaki açıkları kullanabiliyordu. Ayrıca Homo habilis fiziksel olarak güçlü bir canlı da değildi. 30 kilo ağırlığında bir vücudu vardı. Ama taş aletler sayesinde doğal dezavantajlarını telafi edebiliyordu. İşte bu yüzden bilim insanları şunu söyleyebiliyor. İnsanlığı başlatan vücut değil, teknoloji olabilir diyorlar. Ama burada büyük bir problem var. Oldovan aletleri sadece Homo habilis'e de ait olmayabilir. Bazı bulgular, demin söylemiştim, 3,3 milyon yıllık taşlar gibi, bu aletlerin Australopithecus gibi daha eski türler tarafından da yapılmış olabileceğini gösteriyor. Eğer bu doğruysa Homo habilis'i özel yapan şey bir anda sıradanlaşır. Öyleyse biraz tırmanabilen, biraz yürüyebilen, biraz alet yapabilen ama bunların hiçbirini tam olarak yapamayabilen Homo habilis'i nereye koyacağız? Ona ilk insan demeli miyiz? Yoksa onu insanlığa giden yolda kaybolmuş bir deneme olarak mı görmeliyiz? Belki de Homo habilis'i anlamanın en iyi yolu onu yalnız başına değerlendirmek yerine diğer türlerle karşılaştırmak. Çünkü mesele şu, onu insan yapan şey ne? İlk karşılaştırma Australopithecus ile. Genelde şöyle anlatır. Australopithecus ilkel, Homo habilis daha gelişmiş. Ama gerçek tablo o kadar net değil. Evet, Homo habilis'in beyni daha büyük. Dişleri birazcık daha küçük, elleri daha becerikli. Ama kolları hala uzun, parmakları hala kıvrık, üst vücudu da hala tırmanmaya uygun. Yani Australopithecus'tan tam bir kopuş yok. Homo habilis Australopithecus'tan çıkmış gibi ama ondan tamamen de ayrılmamış. Bu yüzden birçok bilim insanı onu geçiş formu olarak tanımlıyor. Ama buradaki kritik konu şu. Geçiş mi yoksa sadece farklı bir dal mı? Peki Homo rudolfensis aynı tür mü, farklı tür mü? İşte tam da burada daha karmaşık hale geliyor işler. Uzun süre boyunca Homo rudolfensis'e ait iskeletler de, fosiller de Homo habilis olarak kabul ediliyordu.
Ama zamanla bu tablo değişmeye başladı. 1972'de Kenya'daki yine Kobe Fora bölgesinde bulunan ve yaklaşık 1,9 milyon yıl öncesine tarihlenen KNMR 1470 kafatası bu tartışmanın merkezinde yer alıyor. İlk başta Homo habilis olarak sınıflandırılmıştı. Ama bugün birçok bilim insanı bu örneği Homo rudolfensis olarak kabul ediyor. Çünkü bu kafatası alışılmışın dışında daha büyük bir beyin hacmi, daha farklı bir yüz yapısı ve genel anatomide belirgin farklar gösteriyor. Üstelik bu özellikler hem daha ilkel Australopithecus grubuna hem de daha gelişmiş Homo türlerine benzer izler taşıyor. Yani tek bir kalıba da sığmıyor. Bilim insanları zamanla şunu fark etti. Bazı fosiller Homo habilis'e benziyor, bazıları ise belirgin şekilde farklı. Bu farklar o kadar belirgin ki artık şu soru ciddi ciddi sorulmaya başlandı. Bunlar gerçekten ayrı bir tür mü ya da aynı tür mü? Hatta daha ileri giden bir ihtimal var. Belki de Homo habilis dediğimiz şey başından beri tek bir tür değildi. Dediğim gibi biraz önce de biz farklı türleri tek bir isim altında topladık. Eğer bu doğruysa insan evriminin en başındaki tabloyu zaten yanlış okuyor olabiliriz. Yine de en azından şunu söyleyebiliyoruz. Homo habilis artık gerçekten vardı. Çünkü geçen yıla kadar bu bile kesin değildi. Peki Homo habilis gerçekten insan sayılacaksa en önemli sorulardan biri şu. Konuşabiliyor muydu? Cevap net değil. Bazı araştırmacılar Homo habilis'in beyin yapısına bakarak konuşma ile ilişkili bölgelerinin gelişmiş olabileceğini düşünüyor. Ama burada ciddi bir problem var. Elimizde yeterince iyi korunmuş bir beyin kalıbı yok. Yani bu yorumlar oldukça sınırlı verilere dayanarak söylenmiş. Bir diğer yaklaşım ise aletler üzerinden geliyor. Bazı bilim insanları diyor ki Oldovan taş aletlerini yapmak belirli bir düzeyde iletişim hatta dil gerektirir. Ama herkes de aynı fikirde değil. Eleştirenlere göre Oldovan teknolojisi planlı ve karmaşık bir üretimden çok fırsatçı ve basit bir taş işçiliğini temsil ediyor. Daha gelişmiş ve simetrik aşölyen aletlerine baktığımızda ise bunların Homo erectus ile ilişkilendirildiğini görüyoruz. Bu yüzden bazı araştırmacılar dil ve sembolik düşüncenin asıl olarak Homo erectus ile ortaya çıktığını savunuyor. Ama burada da önemli bir sorun var. Teknoloji ile dil arasında doğrudan bir bağ kuramıyoruz. Yani daha gelişmiş aletler yapmak mutlaka konuşabilmek anlamına gelmeyebilir. Sonuç olarak tablo şu. Ne beyin yapısı ne de aletler kesin bir kanıt vermiyor. Bu yüzden Homo habilis'in gerçekten konuşup konuşamadığını bilmiyoruz. Daha da önemlisi şu. İnsanlara özgü dil yeteneği tam olarak ne zaman ortaya çıktı onu da bilmiyoruz. Bugüne dek anlatı şuydu. Bir Australopithecus grubu Homo habilis'e evrildi. Onların da bir kısmı daha sonra Homo erectus'a dönüştü. Yani düz bir hatta ilerleyen, bir merdivenin basamaklarını çıkmak gibi bir evrim. Ama artık şunu biliyoruz ki gerçek farklı. Bu türlerin bazıları aynı anda yaşadı. Bu ne demek? Şu demek. Homo habilis, Homo erectus'un atası olmayabilir. Belki sadece onunla aynı dönemde yaşamış ama farklı bir evrimsel dalda kalmış bir türdü. Neyse artık sonuna gelelim. Tüm bu karşılaştırmaların sonucunda ortaya çıkan tablo şu. Homo habilis Australopithecus'a benziyor. Homo grubuna uymuyor. Kendi içinde bile tutarsız ve aynı anda başka homo türleriyle birlikte yaşıyor. 1960'larda yapılan sınıflandırmaya alet yapan varlık eşittir insan diye yapılmıştı. Ama bugün anlıyoruz ki bu yeterli değil. Daha önceden de söylediğim gibi taş alet yapma işi Homo habilis'ten önce başlamış olabilir. Anatomiye gelirsek yeni bulunan iskeletle birlikte şunu net olarak görüyoruz ki Homo habilis'in vücudu Australopithecus afarensis yani Lucy'ye yakın. Oysa Homo cinsi neye göre tanımlanır? Referans noktası biziz, Homo sapiens. Ve bu gruba ait olmasını beklediğimiz bir tür insansı özellikler taşımak zorunda. Ama Homo habilis bu açıdan sorunlu. Bir de zaman problemi var. Homo erectus en az 2 milyon yıl öncesine kadar gidiyor. Yani Homo habilis ile aynı dönemde yaşamış olabilir. Bu ne anlama geliyor? Aynı anda yaşamışlarsa biri diğerinin atası olmayabilir. İşte tam burada sahneye başka bir aday da çıkıyor. İlk gerçek insan kim diye sorarsak bazı araştırmacılara göre bu ünvanın gerçek sahibi Homo ergaster yani Afrika Homo erectus'u olmalı. Neden? Çünkü insanı insan yapan temel özellikler ilk kez burada netleşiyor. Daha uzun bacaklar, daha kısa kollar, tamamen yere adapte bir yaşam, modern insan benzeri vücut oranları. Yani ilk kez şunu görüyoruz. Ağaçtan tamamen kopmuş bir canlı. Bu açıdan bakıldığında Homo habilis hala geçmişe bağlı, hala kararsız, hala arada bir tür. Ama Homo ergaster öyle değil. Neyse sonuçta
Homo habilis'in sandığımız kadar insan olmadığını gördük. Belki de en baştan beri yanlış soruyu soruyorduk. Belki de mesele Homo habilis'in kim olduğundan ziyade insan dediğimiz şeyin sınırlarının gerçekten nerede başladığı. Çünkü artık anlıyoruz ki bu sınır sandığımız kadar net değil. Bugünlük bu kadar. Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa beğenerek, yorum yaparak ve paylaşarak destek olabilirsiniz. Ayrıca abone olup videoyu öne çıkarmanız bu tür içeriklerin devamı için gerçekten çok büyük fark yaratıyor. İnsanlık tarihine dair bildiğimiz sandığımız pek çok şey her yeni keşifle birlikte yeni baştan yazılıyor. Bir sonraki programda insanın hikayesinin yani bizim hikayemizin başka bir parçasını birlikte incelemek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.